Bir başkentin tam göbeğinde durduğunu hayal etmeni istiyorum. Etrafında devasa yüksek duvarlar var. İçeride yaklaşık 3000 kişi falan yaşıyor. Oldukça büyük bir kalabalık yani. Aynen öyle. Pazar yerleri, restoranlar, hatta hani inanması güç ama jacuzzi'li lüks daireler bile var. Çocuklar sokaklarda koşturuyor, fırınlardan taze ekmek kokusu geliyor falan. Ancak ortada çok büyük bir eksik var. Nedir o? İçeride bir tane bile polis ya da gardiyan yok. Bütün bu mini şehri mahkumların kendi aralarında kurduğu otoyol gişeleri, emlak piyasası ve kendi seçtikleri bir konsey yönetiyor. Yani kulağa gerçekten bir distopya filminden fırlamış bir sahne gibi geliyor. Hı hı. Ama bu La Paz'ın tam kalbindeki San Pedro hapishanesinin ta kendisi. Aslında elimizdeki belgesel metinlerini ve o kapsamlı notları bir araya getirdiğimizde şunu görüyoruz. Bolivya'nın sadece hapishaneleri değil, neredeyse her kurumu, her dağı böyle inanılmaz zıtlıklarla dolu. İşte tam da bu yüzden buradayız. Her zaman daha fazlasını öğrenmek isteyen, o doymak bilmez merakınla yine bizlesin. Ve bu derinlemesine analizimizde görevimiz dünyanın belki de bir o kadar da büyüleyici ülkesini yani Bolivya'yı anlamak. Kesinlikle. Elimizdeki kaynaklar çok geniş. Evet, evet, o bahsettiğim polisin olmadığı özel hapishaneden tut da denizi olmamasına rağmen binlerce kişilik donanmaya, milyonlarca insanı yutan o gümüş dağa kadar her şeyi yapacağız, parçalarına ayıracağız. Hazır mısın? İşe kelimenin tam anlamıyla nefes almanın bile lüks olduğu o zirvelerden başlamamız gerekiyor. Çünkü bu ülkede her şeyin temelini coğrafya belirliyor. Doğru, Ant Dağları'nın o ince, oksijensiz havasından bahsediyoruz. Ülkenin batısındaki o Altiplano platosu var ya, Hı hı. işte orası dünya üzerinde insanların kalıcı olarak yerleştiği en yüksek bölgelerden biri. Düşün, idari başkent La Paz, deniz seviyesinden 3650 metre yüksekte bir kanyona kurulmuş. İnanılmaz bir akım. Aynen. Hemen tepesindeki nüfusu 1 milyonu aşan El Alto şehri ise tam 4150 metrede. Yani bu yükseklikleri şöyle hayal etmek lazım. Avrupa'daki birçok ülkenin en yüksek dağ zirveleri bile bu rakamların çok çok altında kalıyor. Yani insan fizyolojisi için resmen bir sınır bölgesi orası. Ulaşım meselesi bile hani sokaklar o kadar sarp ve dik ki bildiğimiz otobüs ya da metro sistemini kuramamışlar. Çözüm olarak ne yapmışlar dersin? Gökyüzünü kullanıyorlar. Teleferik ağını diyorsun değil mi? Aynen 36 istasyonlu dev bir teleferik sistemiyle insanlar işe gidip geliyor. Hani öyle turistik falan değil. Bayağı milyonlarca insanın gündelik toplu taşıması bu. Bir de var, El Alto'daki uluslararası havalimanı, dünyanın en yüksek rakımlı uluslararası havalimanıymış. Evet, o rakımda oksijen o kadar az ki uçakların tekerlekleri yere değdiğinde o motorların itme gücünü sağlaması bile çok daha zorlaşıyor. Makinalar bile zorlanıyor yani. Makinalar zorlanıyor, insan nasıl zorlanmasın? Kesinlikle. Dışarıdan gelen her insan bu düşük oksijenden inanılmaz etkileniyor. Ama yüzyıllardır orada yaşayan yerel halkın fizyolojisi evrimsel bir adaptasyon geçirmiş durumda. Vücutları daha fazla kırmızı kan hücresi üretiyor, akciğer kapasiteleri çok daha geniş. Vay be, coğrafya resmen insanı şekillendirmiş. Aynen öyle. Ancak dışarıdan gelen biri için bu durum ciddi krizlere neden oluyor. Özellikle de işte fiziksel efor gerektiren anlarda. Bak tam burada aklıma elimizdeki notlardan o meşhur futbol maçı geliyor. La Paz'daki Hernando Siles Stadyumu, rakım 3598 metre, yıl 2009, Bolivya milli takımı içinde Lionel Messi'nin de olduğu Arjantin'i tam 6-1 yeniyor. Hı hı. Tarihi bir maçtı o. Arjantin'in son 60 yılda aldığı en ağır mağlubiyet. Yani maçın detaylarına bakıyorsun. Arjantinli oyuncular resmen koşamıyor, nefes nefese kalmışlar. Dünyanın en iyi atletleri sahada ama adım atacak halleri yok. Hani bunu biraz şuna benzetiyorum. Bu rakımda futbol oynamak, pipetle nefes alırken maraton koşmaya benziyor bence. Çok doğru bir analoji. Çünkü vücut kasları oksijen pompalayamadığı için birkaç saniye içinde o laktik asit krizine giriyorsun. FIFA'da tam olarak bu biyolojik dezavantajı gerekçe gösterip belli bir rakımın üzerindeki stadyumlarda maç oynanmasını yasaklamaya çalıştı zaten. Gerçekten mi? Sonra ne oldu? İlginçtir, buna en sert tepki dönemin başkanı Evo Morales'ten.
Ve o maçta Arjantin'in hocası olan Maradona'dan geldi. Bunu ayrımcılık olarak nitelendirdiler. Yasak sonunda kalktı gerçi ama yıllar sonra Neymar'ın soyunma odasında takım arkadaşlarıyla o oksijen maskeli fotoğrafını paylaşıp burada oynamayı insanlık dışı olarak tanımlaması aslında coğrafyanın ne kadar acımasız bir savunma hattı olduğunu gösteriyor. Doğru ama hani aynı coğrafya sadece dışarıya karşı değil. Bolivya'nın kendi içine de aşılmaz duvarlar örmüş aslında. O dağlardaki ince havadan aşağılara doğuya doğru indiğinde sadece iklim değişmiyor. Sanki başka bir ülkeye, başka bir kıtaya geçmişsin gibi her şey değişiyor. Evet, coğrafyanın tam ortadan ikiye böldüğü bir toplumsal yapıdan bahsediyoruz burada. Batıda o yüksek dağlarda Koyaz dediğimiz grup var. Bunlar çoğunlukla Aymara ve Quechua yerlilerinden oluşuyor. İçine kapalı geleneklerine, o toprak anaya yani Pachamama'ya çok derinden bağlı bir kesim. Siyasi güç de genellikle bunların elinde. Hı hı. Peki ya doğudakiler? Doğuda o Amazon havzasının başladığı tropikal bölgelerde ise Cambas grubu yaşıyor. Merkezleri Santa Cruz şehri, rakım 400 metrelere kadar düşüyor orada. Onlar daha çok İspanyol yerli melezi yani mestizo kökenliler, ticaretle, tarımla uğraşıyorlar ve kapitalist sisteme çok daha entegre durumdalar. Anladım. Bir de şey okumuştum notlarda, ülkede İspanyolca dahil tam 36 hatta bazı kaynaklara göre 37 farklı resmi dil konuşuluyormuş. 2009'da ülkenin adını Bolivya Çok Uluslu Devleti yapmışlar. Evet, tam olarak öyle. O anayasa değişikliği o 36 yerli halkın eşit temsilini güvence altına almak içindi. Batı'nın o yerli ağırlıkla nüfusunun kültürel hakimiyetini anayasal bir zırha büründürmek gibi düşünebilirsin bunu. İyi de bu durum çok tuhaf değil mi? Hani düşünsene ülkenin ekonomik motoru doğudaki o sıcak ormanlarda Santa Cruz'da tıkır tıkır çalışıyor ama idari ve siyasi kuralları ta bulutların üzerindeki La Paz koyuyor. Bu sürekli patlamaya hazır bir bomba yaratmaz mı? Yaratıyor zaten. Bunu büyük resimle bağdaştırırsak, günümüzdeki Bolivya siyasi gerilimlerinin temelinde tam da bu kaynak ve güç paylaşımı sorunu yatıyor. Muhalefetin sürekli Santa Cruz'da toplanması veya özerklik talep etmesi tesadüf değil. Siyasi güçle ekonomik gücün yüzyıllardır süren bir bilek güreşi yani ve aslında bu bilek güreşinin inanılmaz korkunç bir tarihi altyapısı var. Bütün bu hikayenin kırılma noktası 1545'te bulunan tek bir dağa dayanıyor, değil mi? Evet, Cerro Rico, yani Zengin Dağı. Potosi şehrinin hemen yanındaki bu dağ, dünyadaki güç dengelerini geri dönülemez bir şekilde değiştirdi. İspanyolların orada bulduğu şey sıradan bir maden değildi. Dünyanın o güne kadar gördüğü en büyük gümüş damarıydı. İşte işler burada gerçekten karanlıklaşıyor. Kaynaklarda bu dağa halkın insan yiyen dağ dediğini görüyoruz. Düşünsene 500 yıl boyunca bu madenlerde çalıştırılan civa zehirlenmesinden, soğuktan, açlıktan ölen insan sayısı. Yaklaşık 8 milyon yerli ve Afrikalı köleden bahsediyoruz. 8 milyon. Maalesef öyle. Ve o sırada çıkarılan 150 bin ton gümüş doğrudan İspanya'ya taşındı. Avrupa'da o kadar çok gümüş birikti ki kıtanın ilk büyük enflasyon krizini yarattı bu. Ama aynı zamanda İspanya'yı 300 yıl boyunca finanse eden ana kaynaktı. Potosi resmen piyangoyu kazanan ama o paranın sadece trajedi getirdiği bir adama benziyor. Hani İspanyolca'da o meşhur deyim var ya, vale un Potosi. Potosi'ye layık olmak, evet, bir şeyin çok değerli, paha biçilemez olduğunu anlatır. Aynen. Ama gel gör ki o değeri çıkaran halk bugün hala sefalet içinde. Kaynaklara göre bugün bile o madenciler hala ilkel kazma küreklerle çalışmaya devam ediyormuş orada. Gerçekten inanılmaz. Bu, ekonomik kaynakların bir toplumu nasıl lanetleyebileceğinin en net örneklerinden biridir. Üstelik o sömürü düzeni bağımsızlık sonrasında da bitmedi. 1825'te Simon Bolivar önderliğinde bağımsız oldular ama toprak kaybetmeye devam ettiler. Sürekli bir parçalanma durumu var galiba. Pasifik Savaşı'nda sahil şeridini Şili'ye kaptırmışlar. Evet, sonra Brezilya'ya Acre bölgesini, ardından Paraguay'a karşı felaketle sonuçlanan Chaco Savaşı'nda o devasa bölgeyi kaybettiler.
Sadece dışarıya karşı da değil, içeride de büyük kaoslar yaşadılar. Bağımsızlıklarından bu yana 190'ın üzerinde darbe ve darbe girişimiyle resmen bir dünya rekoru kırdılar. 190 darbe mi? Oha, yani neredeyse her 10 ayda bir hükümet devrilmiş demek bu. Aynen öyle. Özellikle 1964 ile 82 arası tam bir darbeler çağı. Che Guevara'nın 1967'de neden devrimi oradan başlatmak istediğini ve neden orada öldürüldüğünü şimdi daha iyi anlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri o dönemde madenlerin sömürülmeye devam etmesi ve sosyalistlerin durdurulması için juntalara açıkça destek verdi. Yani düşünsene, sürekli dış müdahale, sürekli toprak kaybı, sürekli devrilen bir devlet. Bu durum halkın devlete olan güvenini tamamen sıfırlamaz mı? Tam olarak bunu yaptı işte. Devletin sisteminin sürekli çökmesi Bolivya halkını eşi benzeri görülmemiş şekillerde kendi başının çaresine bakmaya itti. Kendi kurumlarını yarattılar. Bak, o kurumlar meselesi çok garip. Devletin o kadar eksiği varken kaynaklarda çok absürt bir detay çarptı gözüme. Bolivya'nın bir denizi yok. Hani Şili'ye kaybettiler dedik. Tamamen karaya sıkışmış durumdalar. Ama 5000 personeli olan aktif bir Bolivya donanması var. Evet, Armada Boliviana. Denizi olmayan donanma. Gölde devriye geçsin diye 5000 kişiye maaş ödemek sence mantıklı mı? Aslında rasyonel bir bakış açısıyla değil ama devletin boşluk bıraktığı yerlerde insanların hayatta kalmak için kurduğu o karmaşık düzene bakarsak bu donanma bir tür psikolojik sınır güvenliği sağlıyor. Kaybettikleri o Pasifik kıyıları için her yıl 23 Mart'ta Deniz Günü'nü kutluyorlar. Titicaca Gölü'nde ve Amazon nehirlerinde devriye atıyorlar, değil mi? Hı hı. Hatta meseleyi Uluslararası Adalet Divanı'na bile taşıdılar. Yani o donanma aslında bir umudun, kolektif bir travmanın üniformalı hali diyebiliriz. Vay be. Peki devletin tamamen pes ettiği yerlerde ne oluyor? Girişte bahsettiğim o San Pedro hapishanesine dönmek istiyorum. Hani La Paz'ın ortasında 600 kişilik yere 3000 kişinin doluştuğu o yer. Evet, polisin giremediği cezaevi. Bir başkentin göbeğinde mahkumların kendi emlak piyasasını kurduğu bir mini devletin var olması, hani bize devlet kurumlarının çöküşü hakkında ne söylüyor Allah aşkına? Çok şey söylüyor. Devletin bütçesizliği yüzünden orası tamamen mahkumların özerk yönetimine bırakılmış, insanlar hayatta kalmak için kendi karmaşık ekonomik düzenlerini, hatta kendi adalet sistemlerini kurmuşlar. Mesela hücreler satın alınıyor, kiralanıyor dedik ya. La Posta diye lüks bir bölüm varmış, jacuzzi'li falan. Parası olmayan da karanlık dar odalarda yatıyormuş. Aynen öyle. İçeride aileler yaşıyor, çocuklar gündüz okula gidip akşam babalarının yanına hapishaneye dönüyor ve mahkumların seçtiği liderler, özellikle çocuklara veya kadınlara yönelik suçlarda devletten çok daha acımasız ve anında cezalar uygulayabiliyor. İnanılmaz bir uyum sağlama mekanizması bu. Ama hani halkın bu hayatta kalma güdüsü sadece böyle modern kurumlar etrafında değil, maneviyatta da çok güçlü kendini gösteriyor. Dağların o sert doğasına uyum sağlamaktan başka çareleri yok sonuçta. Kesinlikle. Mesela ölüm yolu yani Yungas yolu buna çok iyi bir örnektir. Aa, evet, Chaco Savaşı'ndaki Paraguaylı esirlere yaptırılan yol o, değil mi? 64 kilometre uzunluğunda. Genişliği 3 metreden bile dar, bariyersiz ve sürekli sisli. Hemen yanı başında 600 metrelik uçurumlar var. Önceden binlerce insanın öldüğü o korkunç yol, bugün 25 bin turistin dağ bisikletiyle geçtiği devasa bir sektöre dönüşmüş durumda. Tam bir hayatta kalma ve onu avantaja çevirme hikayesi, ama asıl o manevi uyum kısmı beni çok şaşırttı. Cadılar Pazarı'ndan bahsedelim biraz. Mercado de las Brujas. Kaynaklara göre burası kültürel miras bile ilan edilmiş. Evet, çünkü yerel inançların kalbi orası. Dinleyici, sen de bir düşünsene, bu pazar maneviyata adeta bir yapı marketi gibi yaklaşıyor. Yeni bir ev yapacaksan şansa mı ihtiyacın var? Gidip bir torba çimento alır gibi kurutulmuş lama fetüsü alıyorsun ve bunu paçamamaya adak olarak binanın temeline gömüyorsun. Kurbağalar, tukan gagaları falan her şey satılıyor orada. Bu da aslında çok önemli bir soruyu gündeme getiriyor. İspanyollar o kadar yüzyıl o katı Katolik inancını dayatmışken bu yerel gelenekler nasıl silinmedi? Nasıl silinmedi gerçekten? Senkretizm sayesinde, yani inançların iç içe geçmesi. Yerli halk Paçamama inancını Katolik figürlerinin arkasına zekice gizledi.
Mesela İspanyol rahipler yerlilerin kilisede Meryem Ana'ya dua ettiğini sanıp sevinirken aslında o heykelin üçgensi dağa benzeyen etekleri yerliler için Cerro Rico Dağı'nı yani toprak anayı temsil ediyordu. Bu kültürel kimliği korumak için geliştirilmiş muazzam bir direnç mekanizması. Ama gel gelelim, Bolivya'nın kaderi bugün yine toprağın altından çıkarılmayı bekleyen yeni bir madene ve kocaman bir siyasi kördüğüme bağlı. Lityum krizine geliyoruz değil mi? Aynen öyle. Salar de Uyuni'yi duymuşsundur belki. O devasa tuz gölü, 10 bin kilometre karelik bir alan, dünyanın en büyük aynası gibi. Uydular bile kalibrasyon için orayı kullanıyormuş. Ortasında dev kaktüslerle dolu Isla Incavasi falan var. Çok güzel bir yer. Ama asıl mesele o aynanın altındaki beyaz altın. Evet, tam 21 milyon tonluk dünyanın en büyük lityum rezervi orada yatıyor. Elektrikli araçlardan cebimizdeki telefonlara kadar her şey için kritik bir maden bu. Peki sorun ne o zaman? Çıkarıp satsınlar, zengin olsunlar. Keşke o kadar kolay olsa. Ama devlet şirketi YLB'nin inanılmaz katı kuralları var. Yabancı şirketlerin kar etmesine veya söz sahibi olmasına öyle bir duvar örmüşler ki, komşuları Şili ve Arjantin lityumdan milyarlar kazanırken Bolivya'nın zenginliği toprağın altında kalıyor. Geçmişteki o Potosi sömürüsü hafızalara öyle kazınmış ki yabancı sermayeye güvenemiyorlar. Anladım. Acaba Potosi'nin gümüş laneti tekrar mı ediyor burada? Dünyanın geleceğini şekillendirecek lityum ellerinde ama siyasi felç yüzünden ekonomi resmen gözlerinin önünde yanıp kül oluyor. Ekonomik veriler hiç iç açıcı değil zaten. Eski gelir kaynağı, doğalgaz, neredeyse tükenmiş durumda. Uzun yıllar 6,96'ya sabitledikleri o dolar kuru sistemi çöktü. Çünkü Merkez Bankası'nın rezervleri 13,5 milyar dolarlardan sadece 10 milyonlarca dolara kadar eridi. Dolar bitince tabii kara borsa patlıyor. Kaynaklarda okuduğuma göre kara borsada dolar 15-18 Boliviano'ya fırlamış. Enflasyon %15'i geçmiş, gıda fiyatları %38 artmış, halkın alım gücü eriyor yani. Aynen. Ve bu krizi çözecek siyasi mekanizma da tamamen kilitlenmiş durumda. Kaynaklarımızın aktardığına göre iktidardaki Sosyalist MAS Partisi ikiye bölünmüş. Evet, mevcut başkan Luis Arce ile eski başkan Evo Morales arasında büyük bir kavga var. Doğru. Tabii biz burada belgesellerin ve notların sunduğu objektif verileri aktarıyoruz. Hem solun bu iki kanadı hem de sağ muhalefet meclisi öyle bir kilitledi ki hiçbir yasa çıkarılamıyor, hiçbir adım atılamıyor. Kimse çoğunluk sağlayamıyor. Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor sence? Bu tıkanıklık nasıl aşılacak? Rasyonel kararlar almak zorundalar. İnanılmaz bir hikaye gerçekten. İkliminden coğrafyasına, tarihinden politikasına kadar hiçbir şeyin normal olmadığı bir ülke. Acımasız yüksek dağlar, tükenmiş bir ekonomi ve boyun eğmez, kendi kurallarını kendi koyan bir halk. Dünyanın en büyüleyici ve karmaşık yerlerinden biri kesinlikle. O zaman programımız sona ererken senin için yani dinleyicimiz için zihni kurcalayacak son bir soru bırakmak istiyorum. Sence Bolivya bugün bu siyasi tıkanıklığını aşıp o 21 milyon tonluk lityumu tam kapasiteyle dünya pazarına sokmayı başarırsa, kurdukları o çok uluslu devlet modeli 21. yüzyılın küresel güç dinamiklerini yeniden mi yazacak? Çok iddialı bir senaryo olurdu bu. Kesinlikle. Yoksa bu yeni beyaz altın sadece 500 yıl önce İspanyolların o Potosi'de başlattığı kaynak lanetinin yepyeni ve modern bir versiyonu olarak mı kalacak? Bunun cevabını sanırım sadece zaman gösterecek. Aynen öyle. Bu derinlemesine analizimizde bize eşlik ettiğin, öğrenmeye ve sorgulamaya devam ettiğin için çok teşekkürler. Bir sonraki maceramızda görüşmek üzere.